Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz fıkıh usulünün temel delillerinden kabul edilen kitapla irtibatlı bazı meselelere temas etmektir. Fıkıh usulünün dayandığı temel delillerden birincisi kitaptır. Özellikle fıkıh usulcüleri Kur'an yerine kitap tabirini kullanmayı tercih etmektedirler. Kitap deyince yani Kur'an dediğimiz bu metnin tanımıyla ilgili şunları söyleyebiliriz. Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, tilavetiyle ibadet edilen, muciz bir metin olan, kelamullah dediğimiz Allah kelamı olan, okunmasıyla ibadet edilen ve benzeri bazı vasıflara, niteliklere sahip bir metindir. Bu metnin diğer dini metinlerden ayrıldığı en temel özellik ise mütevatir oluşudur. Mütevatir demek subutu kat'i demektir. Yani bu metnin kaynağına aidiyetinde herhangi bir problem yok. Mütevatir şekilde bize ulaşmıştır. Kur'an her ne kadar subutu açısından kat'i olsa dahi delaleti açısından zanni olabilmektedir. Yani Kur'an'ın subutu kesin olsa da anlama delaleti, hükümlere delaleti her zaman kesin olmamaktadır. Kur'an vahiy mahsulü bir metin olduğu için vahiy kavramına kısaca da olsa temas etmemiz yerinde olacaktır. Vahiy sözlükte fısıldama, kısık sesle konuşma ve benzeri anlamlara gelirken İslam hukukunda veya İslam düşüncesine vahiy dediğimiz husus Tanrı tarafından insana iletilen mesajdır. Tabii ki vahyin pek çok farklı anlamı söz konusu olabilir. Tanrı bir hayvana, bir gezegene farklı şekilde de vahyedebilir. Fakat burada kastedilen yani terim anlamında kastedilen vahiy, Tanrı'nın belli bir mesajı insanlara iletme açısından belli birini görevlendirmesi veya bir elçi belirleyip onun vasıtasıyla insanlara kendi mesajını iletmesidir denilebilir. Kur'an'ın Arapça bir metin oluşu hususunda ittifak olsa da Kur'an metninin bu lafızlarla, bu kelimelerle, bu harflerle Allah'tan sudur edip etmediği tartışmalıdır. Özellikle halkul Kur'an meselesi dediğimiz İslam tarihinde yaygın şekilde dile getirilen, Mihne gibi bir faciayla sonuçlanan bu tartışmanın da temel gerekçesi lafzın, kelimelerin Allah'a ait olup olmayacağı meselesidir. Mu'tezile büyük oranda kelam kavramını lafızlarla irtibatlı bir kavram olarak gördüğü için Kur'an'da mevcut olan lafız, harf ve seslerin de Allah'a ait olma olasılığı olmadığı için Kur'an'ın mahluk olduğuna kaildir. Yani Mu'tezile'nin hareket noktası böyle bir sonuca ulaşmasındaki temel gerekçenin kelam lafzını büyük oranda lafızla irtibatlı bir kavram olarak kabul etmesidir. Bunun yanında İbn-i Küllab gibi, Eş'ari gibi bazı alimler Mu'tezilerin çekincelerini haklı bulmakla beraber kelamı daha çok nefiste kaim olan mana, yani kelamı büyük oranda el-ma'nel kaimu fin nefsi şeklinde tanımlarlar. İbn-i Küllab, Eş'ari ve Eş'ari ekolüne mensup alimlerin büyük çoğunluğu, Bakillani ve Razi gibi alimler de dahil olmak üzere, büyük çoğunluğu kelam kavramını nefiste kaim olan mana diye ifade ederler. Eş'arilerin kelamı böyle nitelendirmesi, böyle tarif etmesi, Mu'tezile'nin çekincelerinin haklı olduğunu görmelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Mu'tezile kelamullah mahluktur derken büyük oranda lafızdan hareket etmişti. Eş'ari ve ehl-i sünnet düşüncesine sahip alimlerin büyük çoğunluğu da ses, kelime ve harflerin Allah'a ait olmayacağı ve onların mahluk olduğuna kail idiler. Yani ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu ses, harf, kelimelerin Allah kelamı olmadığı, bunların ancak mecazen Allah kelamı olarak nitelendirilebileceğini ifade etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle Mu'tezile ve ehl-i sünnet düşüncesi arasındaki temel ayrım kelam lafzına, kelam kavramına farklı şekilde yaklaşmalarıdır. Kelam kavramını lafızlarla irtibatlı bir kavram olarak kabul etmemiz halinde Kur'an'ın mahluk olduğunu kabul etmemiz kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ses, harf ve kelimelerin Allah'a ait olması pek mümkün değildir.
Tabii ki burada Allah konuşamaz, Allah bu harfleri, bu kelimeleri istimal edemez, kullanamaz denince burada kastedilen Allah'ın bunlara kudretinin olmadığı değildir. Nitekim Allah yiyemez, içemez ve benzeri pek çok kavram veya cümle veya yargıda bulunabiliriz. Burada kastedilen husus Allah hadis olan varlıkların, mahluk olan varlıkların özelliklerini kendisinde barındıramaz demektir. Yani Allah ses, harf ve kelimelerle konuşamaz denildiği zaman büyük oranda bunlara gücü yetmeyeceği anlamında değil, bunlar hadis ve mahluk olan varlıkların özellikleri olduğu için bu tür hadis nitelikler veya mahluk nitelikler Allah'la kaim olamaz. Çünkü Allah mutlak, her türlü eksiklikten, her türlü hudus ve benzeri değişimden münezzeh olduğu için bu tarz eylemlerin Allah'a nispet edilmesi pek uygun olmaz. Eş'ari düşüncesine sahip alimler, diğer bir ifadeyle ehl-i sünnet düşüncesine sahip alimler, Mutezile'nin yaptığı bu eleştirilerde haklı olduklarını gördükleri için kelamı daha çok manayla irtibatlı bir kavram olarak ele almışlardır. Kelam o zaman nefiste kaim olan mana olduğu için bu manayı ifade etmek için lafızda kullanılabilir, işarette kullanılabilir, yazıda kullanılabilir. Yani kelimeler, yazı, işaret ve benzeri hususlar nefiste kaim olan mananın göstergeleridir. Bunlar kelamın bizzat kendisi değil, kelama delalet etmesi açısından mecazen kelam kabul edilen hususlardır denilebilir. Nitekim Fahrettin Er-Razi Halkul Kur'an adlı risalesinde Mutezile'nin bu anlamdaki çekincelerine yer verdikten sonra bu konuda Mutezile ile hemfikir olduklarını söyler. Aynı risalesinde bazı alimlerin Mutezile'yi şu noktadan hareketle eleştirdiğini söyler. Mutezile ve kallemallahu Musa teklimen şeklindeki ayetleri değerlendirdiği zaman Allah bir ağaca diyelim ki tecelli ederek veya ağaç üzerinde bunları yaratarak bir şekilde başka bir nesne üzerinden kelamı, cümleleri, harfleri, kelimeleri yaratarak konuşmaktadır. Yani Allah bizzat harf, kelime ve sesleri kullanarak değil, başka bir şeye tecelli ederek, başka bir şey üzerinde bunları yaratarak konuşur demişlerdir. Nitekim Maturidi'de ve kallamallahu Musa teklimen ayetinden bahsederken Allah bizim bildiğimiz anlamda konuşamaz der. Yani Allah kelime, harf, ses ve benzeri unsurlardan hareketle yani insanların kendi aralarında yaptığı şekilde konuşamaz der. Yani bir anlamda Allah kelamı bir nesne üzerinde yaratarak konuşur. Yani başka bir unsur vasıtasıyla konuşur şeklinde açıklamalarda bulunur. Razi de kendi ashabından bazı alimlerin bu konuda Mutezile eleştirdiğini söyledikten sonra Mutezile'nin bu konuda haklı olduğunu ama Mutezile'nin kelamı daha çok lafız üzerinden düşündüğü için bu tip ayetleri, bu husustaki ayetleri bu şekilde tevil ettiğini belirtir. Diğer bir ifadeyle Razi'nin açıkça ifade ettiği üzere Eş'ari ve Mutezile arasında bu anlamda mahiyeti anlamında net bir farklılık, bir ayrım söz konusu değildir. Eş'ariler manayı düşündükleri için kelamı ikiye ayırmışlardır. Kelam-ı nefsi ve lafsi diye. Lafsi olan kelamın mahluk olduğunu, nefsi dediğimiz mana yani o bir manadan müteşekkil olan o hakiki anlamda kelam olan husus ise Allah'la kaimdir ve Allah'ın kelam sıfatıyla ilintili bir husustur.